15 Nisan 1912. Saat gece yarısını biraz geçmişti. Asla batmaz denilen devrin mühendislik harikası Titanic, ilk seferinde bir buzdağına çarparak Kuzey Atlantik'in karanlık sularına gömüldü. Bu faciada 1500'den fazla insan hayatını kaybetti. Resmi raporlar bunun trajik bir kaza olduğunu söylese de, son yıllarda ortaya çıkan belgeler ve fiziksel kanıtlar bambaşka bir hikaye anlatıyor. Titanic aslında hiç batmamış olabilir mi? Bugün milyarder J.P. Morgan'ın finansal imparatorluğunu kurtarmak için tezgahladığı iddia edilen büyük gemi takası komplosunu tüm detaylarıyla inceliyoruz. Hikaye Titanic'ten değil, onun ikiz kardeşi olan Olimpik gemisinden başlıyor. O dönemde dev gemilerin sahibi olan White Star Line şirketi ağır bir ekonomik kriz içindeydi. Şirketin en büyük finansörü, tarihin en güçlü bankacılarından biri olan J.P. Morgan'dı. 20 Eylül 1911'de Olimpik gemisi İngiliz savaş gemisi HMS Hawke ile feci bir şekilde çarpıştı. Olimpik ağır hasar aldı. Gövdesinde dev bir delik açıldı ve pervanesi yamuldu. En kötüsü ise şuydu: sigorta şirketi kazada Olimpik'i suçlu buldu ve devasa tamir masraflarını ödemeyi reddetti. White Star Line iflasın eşiğine gelmişti. Teorisyenlere göre J.P. Morgan ve şirket yöneticileri, batmakta olan şirketi kurtarmak için akıl almaz bir plan yaptılar. Plan şuydu: hasarlı ve sigortasız olan Olimpik'le yepyeni olan Titanic limanda gizlice yer değiştirecekti. Hasarlı gemiye Titanic adı verilecek, görkemli bir törenle denize açılacak ve okyanusun ortasında kontrollü bir kaza yaptırılarak batırılacaktı. Böylece şirket, yepyeni bir gemi fiyatına denk gelen devasa sigorta tazminatını alacak ve elindeki işe yaramaz hasarlı gemiden kurtulmuş olacaktı. Gerçek Titanic ise Olimpik adıyla yıllarca hizmet etmeye devam edecekti. Peki iki devasa gemiyi değiştirmek o kadar kolay mıydı? İşte komplo teorisyenlerinin sunduğu çarpıcı kanıtlar. Pencerelerdeki gariplik. Lombozlar. Titanic'in yapım aşamasındaki fotoğraflarında 14 adet lomboz görülüyordu. Ancak 10 Nisan'da Southampton limanından kalkan gemide 16 lomboz vardı. İlginç olan şudur ki hasarlı kardeş gemi Olimpik tam olarak 16 lomboza sahipti. İsim levhalarının altındaki sır. 1980'lerde enkazı bulan araştırma ekibi geminin isminin yazdığı yerdeki pasları incelediğinde şok edici bir şey fark etti. Titanic harflerinin altındaki metalde M ve P harflerinin izleri seçilebiliyordu. Bu harfler sadece Olimpik isminde yan yana geliyordu. İç dekorasyondaki farklar. Titanic'in zemininde çok lüks bir kauçuk döşeme olması gerekiyordu. Ancak hayatta kalan yolcular yerlerin Olimpik'teki gibi ahşap olduğunu belirttiler. Komplonun kalbinde yatan isim J.P. Morgan'dır. Morgan, Titanic'in ilk seferine katılacağını aylar öncesinden ilan etmiş ve en lüks kamerayı ayırtmıştı. Ancak geminin kalkışına saatler kala çok ağır hastalandığını iddia ederek yolculuktan vazgeçti. Garip olan şudur ki, gemi battıktan sadece 2 gün sonra Morgan bir Fransız kasabasında metresiyle birlikte gayet sağlıklı bir şekilde tatil yaparken görüldü. Üstelik Morgan'ın gemideki paha biçilemez sanat eserlerini de son anda gemiden indirttiği ortaya çıktı. Morgan bir şeylerin olacağını önceden mi biliyordu? Eleştirmenler 1500 insanın ölümü pahasına böyle bir planın yapılamayacağını söylüyor. Ancak iddiaya göre plan kimsenin ölmesi üzerine kurulmamıştı. White Star Line bölgeye başka gemiler, örneğin SS Californian göndermişti. Ancak koordinasyon hataları ve buzdağının beklenmedik etkisi kontrollü batışı bir katliama dönüştürdü. Bugün hala tarihçilerin büyük çoğunluğu bu takas teorisini reddediyor. İki dev gemiyi yer değiştirmenin teknik olarak imkansız olduğunu savunuyorlar. Ancak J.P. Morgan'ın ani vazgeçişi ve fiziksel kanıtlardaki tutarsızlıklar, Titanic'in bir buzdağına değil, bir para hırsına çarptığı şüphesini hep canlı tutuyor. Sizce tarih kitaplarının yazdığı kaza mı gerçek, yoksa okyanusun 3800 metre altında yatan şey aslında Olimpik mi? Yorumlarda buluşalım.